Merhabalar, çantamın ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. İlk olarak bu video karşınıza çıktıysa çantamın yapım aşaması, yapım videosu biraz uzun sürdüğü için iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm linkini açıklama kısmına ekliyorum. Oradan birinci bölüm videosuna ulaşabilirsiniz. Hadi çantamızın yapımına başlayalım. Evet, 15 sıramı tamamladıktan sonra 86 tane fıstık elde ettiğimi söylemiştim. Bunun 2 tanesi işaretleyicilerimin olduğu yerde. Bunları çıktığım zaman 84 tane fıstığım kalmış oldu. 42 bu tarafta, 42 bu tarafta olacak şekilde ayırdım. Bu işaretleyicilerimin olduğu fıstıkları saymadan hemen burada ben birinci parçasını oluşturmuştum. Diğer tarafının ön ve arka parçasını bu şekilde aynı şekilde hazırlayarak devam edeceğiz. Bu kısmı izlemeniz yeterli oluyor. Aynı işlemleri diğer tarafta da uyguluyoruz zaten. Öncelikle bu işaretleyicimizin olduğu yerden bakın, ön yüzüm, çantamın ön yüzündeyim. İşaretleyicimin olduğu yerden başlıyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde başlayacağım. Ön yüzünden ve sağ tarafından. Şöyle ön yüzünü çevirdiğim zaman, diğer tarafını çevirdiğim zaman yine bu sefer sağ taraftan. Buradan başlayacağım. Hemen çeviriyorum. Bakın işaretleyicimin olduğu yerdeyim. İşaretleyicimden bir sonraki bakın buradaki fıstığımın yanındaki hemen boşluğuma batıyorum. İpimi şu şekilde bir düğüm yapıyorum. Arasından geçiriyorum. Bir bağlama zincir çekiyorum. Bunu saymıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma bakın, bu ipimi de arada gizleyeceğim. Ben nasıl gizleyeceğimi de göstereyim. İpimi üzerine doladım. Burada hemen bu ipimi şu şekilde arkaya doğru atıyorum. Bu ipimi saymıyorum. Bakın bunu öne aldım. Diğerini arkaya atıyorum. Bu ipimi hiç yokmuş gibi görmezden geliyorum örerken. Tığımı tekrar boşluğuma, zincir yapmış olduğum boşluğuma batıyorum. İpimi çekip aradaki ipimi saymıyorum demiştim. İkisini birlikte çekiyorum ve ikisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Şu şekilde çekip sıkılıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İpimi yine şu şekilde arada yürüteceğim. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci trabzanıma başlarken bunu tekrar gizleyeceğim. Daha sık olması için bunu tekrar yine önden arkaya doğru atıyorum. Yine saymıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın şuradakini saymıyorum. Ve ikisini birlikte normal örgüme, fıstığıma devam ediyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle sıkılayıp artık yürütmeyi bırakıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki fıstığıma geçiyorum. İkisini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki fıstık boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yandaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tüm boşluklarıma birer tane fıstık yaparak burada işaretleyicimden önceki noktaya kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar fıstıklarımı oluşturarak geldim. İşaretleyicimden bakın bir önceki boşluğuma kadar fıstıklarımı oluşturdum. Toplamda baştan itibaren 43 tane fıstık oluşturmuş oldum. Buradaki hemen sizlere ölçümü de vereyim. Genişliğini söylememiştim. Enini söylemiştim. Bu parçamın genişliğini hemen şöyle ölçelim. Başlangıçtan. Ölçmesi biraz oval olduğu için zor oluyor ama 42 santim olmuş oldu ölçüsü. Hemen birinci sıramı bu şekilde tamamladım. 43 tane fıstık elde etmiş oldum. Başlangıçta 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir ve her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak toplamda baştakiyle beraber, bunda fıstık sayıyorum, 43 tane fıstık oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada bir zincir çekip iki zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum.
çeviriyorum arkasını örgümün. İpimi üzerine doluyorum. 2 zincirimi çektim. Bakın buradaki aradaki boşluğumu hemen batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var yine. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekip 3 tane ilmek oluşturup hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık yapıyorum. İkinci sıramda da baştaki zincir çektim. Yanındaki boşluğuma batarak bir fıstık oluşturdum. 2 kez battım. 2 kere de çektim. Bu şekilde aralarda birer tane zincir çekerek her bir boşluğumu fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, ikinci sıramda başta 2 tane zincir çekip dibindeki ilk boşluğuma bir önceki sıramdaki ilk boşluğuma tığım batıp bir fıstık oluşturdum bu şekilde. Bir zincir, bir fıstık, bir zincir, bir fıstık şeklinde ilerleyerek her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuma kadar geldim. Sıra sonuna bakın. Bir boşluğum daha kaldı. Şurada ilk başta 2 tane zincir çekip aynı boşluğa batarak bir fıstık oluşturmuştuk. Bunun yanındaki son boşluğuma gelmiş oldum bu kısma. Buraya kadar 41 tane fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine aldım. Bakın son boşluğuma da tığımı batıp ikisini birlikte ipimi üzerine dolayıp ikisini birlikte çekerek 3 tane ilmek oluşturup hepsini birlikte çekip fıstığımı oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 42. fıstığım oluşmuş oldu. 42 tane fıstık oluşturdum. İkinci sıramda. Bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki şuradaki fıstığımın bakın şöyle tepesine. Aynen. Fıstığımın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki ilk zincir boşluğuma trabzanla fıstığımın arasındaki boşluğa tığım batıyorum. İkisini birlikte çekerek bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde 2 zincir bir fıstık oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekip yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar her bir boşluğuma aralarda birer tane zincir çekerek birer tane fıstık yapıyorum. Evet, yine 3. sıramın başlangıcında 2 tane zincir çekip yanındaki ilk boşluğuma fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çekerek her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 41 tane fıstığımı oluşturdum. Bakın buradaki son boşluğumun olduğu yerdeyim. Bu noktada bir zincir çekiyorum. 41 fıstığımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki son boşluğuma da 42. fıstığımı yapıyorum. Yine bir önceki sıramda yaptığım işlemin aynısını uyguluyorum yani. 42. fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine aldım. Hemen şuradaki fıstığımın tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Yine önceki sıralarımda nasıl yaptıysam aynı şekilde ilerliyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki fıstığıma bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık yapıyorum. Her sıramda bakın bu şekilde 2 zincirle üst sırama çıkıyorum. Dibindeki ilk boşluğuma
fıstığımı oluşturuyorum. 41 fıstığımı yapıyorum. Her sıramda aynı şekilde başlıyorum. Bir üst sırama çıkarken ve son 41 fıstığımı yaptıktan sonra son fıstığıma da son boşluğuma da fıstığımı oluşturup 42 tane fıstık elde ediyorum. Her sıramda 42 tane fıstık elde etmiş oluyorum. Şu baştaki fıstığımı da sayarak ve sonunda bir zincir çekip fıstığımın tepesine şu noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dibindeki ilk boşluğuma şuradaki gibi fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekip her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuma geliyorum. Sıra sonumda yine son boşluğuma da fıstığımı oluşturup bir zincir çekip bir ikili trabzanla bitiriyorum. Bu şekilde arttırma eksiltme yapmadan 42 fıstığımı 14 sıra boyunca ilerletiyorum. Şu anda 4. sıramdayım. İlk sıramı 43 fıstık yaptım. İkinci sıradan itibaren 42'ye düşmüş oldu. 14 sıra 42 fıstık, bir sırada 43 fıstık sıram olacak. Yani toplamda 15 sıra hazırlayıp geliyorum. Evet, 15 sıramı tamamladım. İlk sıramı 43 tane fıstık oluşturarak yaptım. Ondan sonraki 14 sıramı da 42 fıstıkla aynı işlemleri tekrarlayarak devam ettim. 16. sıramın başındayım. Artık şu şekilde askı kısımlarımı yapmaya başlayacağım. Öncelikle 2 tane işaretleyicimi alıyorum elime. Hemen bakın olduğum nokta burası. İç taraftan ördüğüm kısma gelmiş oldum. Dıştan hemen sayarak şu şekilde şuradaki boşluğumu da sayıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'uncuya işaretleyicimi takıyorum. Ben arada işaretleyicimi taktım. Arada bu işaretleyici taktığım yeri saymadan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane boşluk sayıyorum. 6. işaretleyicimi tekrar takıyorum. Şu taraftan şu tarafa doğru saydığımda da bakın burayı 6. işaretleyicimi taktım. Burayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve bakın şurada da bir zincirle çıktığım yer var. Burası da 19 olmuş oluyor. Yani arada işaretleyicim, iki işaretleyicimin arasında 1, 2, 3, 4 ve 5 tane boşluk bırakmış oluyorum. Askılarımı diğer bu 19 tane fıstığımdan devam ederek yapıyorum. 19 tane boşluğumdan, fıstık boşluğumdan şu şekilde örgümü çeviriyorum ve artık askı yapımına başlıyorum. Askımın ilk sırasında 2 tane zincirimi çektim. Burada ipimi üzerine doluyorum. Hemen ilk boşluğuma bakın. Şurada trabzanımla fıstığımın arasındaki ilk boşluğa tığımı batıyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. İpimi üzerine doladım. Bir kere battım. İkisini birlikte çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere ikinci kez batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Yine bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak işaretleyicimden bir önceki boşluğuma kadar ilerliyorum. Evet, baştan itibaren birinci sıramda her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak işaretleyicimden bir önceki boşluğumun olduğu yere kadar geldim. Burada bakın şuradakini de sayıyorum. İlk başta yapmış olduğum zincirimle beraber fıstığımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu kısmıma kadar bakın işaretleyicimden bir öncekine kadar. Bu noktada 17 fıstığımdan hemen sonra bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğuma da bir fıstık oluşturuyorum. 18. fıstığımı yapmış oldum. Şimdi arada bir zincir çekiyordum her seferinde. Burada zincirimi çekmeden ipimi üzerine doluyorum. İşaretleyicimin olduğu boşluğa
tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Arada zincir çekmeden 19. fıstığımı da yapmış oldum. Birinci sıramda toplamda 19 tane fıstık elde etmiş oldum. 1 ve 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Bakın şurada zincir çekmemiştim. Buradaki boşluğumu atlıyorum. Batmadan, şuraya batmadan dibindeki ilk boşta, burası zincirsizde, şu kısmı batarak bir fıstık oluşturuyorum. Ve 2 kere de çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma ikinci sıramda birer tane fıstık yaparak sıra sonundaki son boşluğuma kadar ilerliyorum. Evet, askımın ikinci sırasında da fıstıklarımı oluşturarak 2 zincirle başlayıp hemen bir tane fıstığımın arasına atlamıştım zincirsiz yerime. Buraya batarak fıstıklarımı oluşturdum ve sıra sonundaki son boşluğuma kadar ilerledim. Buraya kadar 16 tane fıstık oluşturmuş olduğum baştaki bu fıstığımla beraber. Hemen bu noktada 16 fıstığımdan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki son boşluğu. Şurayı saymıyorum. Buradaki son boşluğuma tığımı batıp bir fıstık daha buraya oluşturuyorum. Ve 17 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 17. fıstığımı yaptıktan sonra zincirimi çekmedim. Bakın burada fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Üçüncü sıramda 2 tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada trabzanın ve fıstığımın arasındaki boşluğa batmıyorum. Buraya atlıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki 2 fıstığımın arasındaki boşluğa, şuradaki boşluğa batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Şuraya bir fıstık oluşturuyorum. Zincirsiz geçiş yaptım. Şurayı bir fıstık olarak sayıyorum. Bakın. Şöyle eksiltmiş oldum. 2 tane zincirimi ve bir trabzanımı bir fıstık olarak saydım. Arada zincir çekmedim. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturdum. Hemen bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayarak yandaki boşluğa geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekip ipimi üzerine dolayıp yandaki boşluğa bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık yaparak burada sıra sonundaki, bakın şuradaki sıra sonunda 2 tane fıstığım kalana dek ilerliyorum. Evet, 3. sıramın sonuna da geldim. Bakın burada şunu da sayarak 14 tane fıstık oluşturmuş oldum. İlk başta yapmış olduğumu da sayarak. Bu noktada 14. fıstığımdan sonra bakın sonda 2 tane boşluğum kalmış oldu. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. 14. fıstığımdan sonra zincirimi çektim. Yanındaki boşluğa tığımı batıyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. 15. fıstığımda yapmış olduğum bu noktada zincirimi çekmeyip ipimi üzerine doluyorum. Bakın şu 2 trabzanın arasındaki son fıstığıma batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Buradaki son fıstığımın tepesine de batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Tekrar göstereyim. Bakın 15. fıstığımı yaptım. Zincir çekmedim. İpimi üzerine doladım. Son boşluğuma tığımı batıyorum. 2 fıstığımın arasındaki boşluğa ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki fıstığımın, bakın son fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. Şöyle ipimi çekip ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmek oluşturup hepsini birlikte çekerek
fıstığımı oluşturuyorum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Evet, 3. sıramı tamamladım. Bu noktada 1 ve 2 tane zincir çekip ipimi, örgümü çeviriyorum. 4. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki iki fıstığımın arasındaki boşluğu, zincirsiz boşluğumu atlıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma şuraya atladım. Yanındaki boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde. Bakın şu ikisinin arasına atladım. Yanındakine battım 2 zincirimden sonra fıstığımı oluşturup hepsini birlikte çektim. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincirimi çektikten sonra bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. 4. sıramı da bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık yaparak burada 2 tane boşluğum kalana dek tamamlıyorum. Evet, 4. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Bu kısma kadar şu baştaki fıstığımla beraber şunu da bir fıstık olarak sayıyorum. Baştaki fıstığımla beraber 12 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada yine 12 fıstığımdan sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen dibindeki ilk boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. 13. fıstığımı da oluşturdum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma 2 fıstığımın arasındaki şunu fıstık sayıyoruz demiştim. Arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada zincirimin hemen tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde 4. sıramı da tamamlamış oluyorum. 4. sıramı da tamamladıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şu iki fıstığım arasındaki boşluğa, zincirsiz boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. Biraz ipim dolandı, bir kötü oldu. İpimi üzerine doladım. Şu iki fıstığımın arasındaki zincirsiz boşluğuma tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum ve ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Zincir çekmiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Arada zincir çekmedim. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine 5. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sondan 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, fıstıklarımı oluşturarak 5. sıramda da son 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Baştaki şu bakın trabzanlı yaptığım yeri de her sıramda sayıyorum demiştim. 11 tane fıstık oluşturmuş oldum bu kısma kadar. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Evet. Bir tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Sonunda 2 tane boşluğum kaldı. Fıstık boşluğum. Bu ikincisine tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Burada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Bu ikisinin arasındaki boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Fıstığımın tepesine, şuradaki fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. Bu şekilde 5. sıramı da tamamlamış oluyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve son fıstığımla beraber 13 tane fıstık elde etmiş oluyorum. 5. sıramı tamamladım. Bu noktada 1 ve 2 zincir çekip örgümü çevirip 6. sırama geçiş yapıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın dibindeki ilk boşluğuma değil, zincirsiz boşluğuma değil, yanındaki iki fıstığın arasındaki zincir boşluğuma tığımı batıyorum ve buraya bir fıstık oluşturuyorum.
İlk fıstığımı oluşturmuş olduğum bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Her bir boşluğuma birer tane fıstığımı oluşturarak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Bu kısma kadar baştakinde sayıyorum demiştim. 9 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son ikinci boşluğuma tığımı batıp buraya da bir fıstık oluşturuyorum. 10. fıstığımı oluşturmuş oldum. Hemen bu noktada zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Bakın şurada zincirsiz boşluğum var. Sondaki boşluğum. Buraya da tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada yine fıstığımın tepesine tığımı batıp ikisini birlikte çekerek son 11. fıstığımı da oluşturmuş oluyorum. 6. sıramda bu şekilde tamamlayıp 2 tane zincir çekiyorum ve 7. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın bu zincirsiz boşluğuma ikisinin arasındaki 2 fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradakine bir ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden yanındaki boşluğuma geçip fıstığımı oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki fıstığıma geçiyorum. Ve bir fıstık boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 7. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda 2 tane fıstığım kalana dek ilerledim. Bu noktada hemen 8 tane fıstığım oluşmuş oldu. Son zincirimi de çektim. 8 fıstığımdan hemen sonra ipimi bu noktada üzerine doluyorum. Dibindeki ilk bakın boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son buradaki boşluğuma da tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın, yanındaki fıstığımın son fıstığımın tepesine de şu şekilde tığımı batarak ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum ve hepsini birlikte bu noktada topluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki zincirsiz fıstığımın boşluğumu, şuradaki boşluğumu atlıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. Pardon, bir tane zincir çekiyorum. İlk fıstığımı oluşturdum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak yine sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. 8. sıramda her bir boşluğuma birer tane boşluk yaparak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Toplamda baştaki fıstığımla beraber 6 tane fıstık elde etmiş oldum. Ben bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son 2 tane boşluğum var. İkincisine tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Burada zincirimi çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Ben bu 2 fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın buradaki son fıstığımın tepesine de tığımı batıyorum. İpimi çekip ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak son fıstığımı da bu şekilde oluşturmuş oluyorum. 8. sıramı tamamlayıp 1 ve 2 zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın zincirsiz boşluğum var burada. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Arada zincir çekmeden hemen yandaki boşluğa geçip
bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine her bir boşluğuma aralarda birer tane zincir çekerek fıstıklarımı oluşturarak sonunda 2 boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Bu kısma kadar 5 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. 6. fıstığımı yaptım. İpimi üzerine doladım. Bu 2 fıstığın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ve burada fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Çekemedim. Tığımı son fıstığımın tepesine battım. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek son fıstığımı da oluşturmuş oluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki boşluğumu atlıyorum. Şu aradaki boşluğumu hemen yanındaki boşluğuma batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın sonda 2 tane fıstığım var. Boşluğum var. Buraya tığımı batıyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Toplamda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek son fıstığımı da oluşturmuş oldum. Baştan itibaren 1, 2, 3 ve şurayı yanlış yapmışız. Hemen başa tekrar dönüyorum. Buraya 2 tane zincirimi çektikten sonra bakın 11. sıramın başındayım. 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Şu ikisinin arasındaki boşluğu atlıyorum. Buradaki boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek fıstığımı yapıyorum. Biraz önce sadece bir trabzan yapmışım. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Sonunda bakın 2 tane boşluğum kalmış oldu. Baştan itibaren 3 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bir zincir çekip ipimi üzerine doluyorum. Son ikinci boşluğuma da bir fıstık oluşturarak 4. fıstığımı yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada 2 fıstığın arasındaki zincirsiz boşluğum vardı burada. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen buradaki fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çektim. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak 11. sıramı da tamamlamış oluyorum. 11. sıramı tamamladığımı söylemiştim. Yanlışlık olmuş. 10. sıramı tamamladım. Ve artık burada eksiltmelerimi bitirip 2 zincir çekiyorum. Ve 11. sırama şimdi geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın dibindeki şuradaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak bakın şöyle tekrar göstereyim. 2 zincirimi çektim. Bu 2 fıstığın arasındaki zincirsiz boşluğum. İpimi üzerine doladım. Bu noktaya ikisini birlikte ve 2 kez batarak ikisini birlikte çekerek bir fıstık oluşturuyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek
fıstığımı oluşturuyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bu son boşluğuma bakın. Son bir fıstık boşluğum kaldı. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Baştan itibaren 4 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Bakın burada son fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. 4 fıstık bir trabzan oluşturmuş oldum. 11. sıramı tamamlamış oldum. 1 ve 2 zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki şuradaki zincirli boşluğum trabzanımla fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batarak ipimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekerek ikinci fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma ikisini birlikte çekerek 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek 3. fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son boşluğuma tığımı batıp buraya da bir fıstık oluşturuyorum. 4 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp son fıstığımın tepesine de tığımı batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 13. son sırama geçiş yapıyorum. Hemen ipimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk zincir boşluğuma trabzanla fıstığımın arasındaki boşluğa bir fıstık oluşturuyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Hepsini birlikte topluyorum. 3 tane ilmeğim vardı. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki boşluğa geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa bir fıstık oluşturuyorum. Dört tane fıstık elde etmiş oldum. Son olarak bir zincir çekip ipimi üzerine doluyorum ve son fıstığımın tepesine son fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Bu şekilde askımı oluşturmuş oldum. Hemen ölçüsünü de vereyim. Şöyle noktadan itibaren şuradan itibaren 15 santim ölçüsü olmuş oldu. Hemen bakın, bu benim sol taraf askımdı. Şöyle sol taraf askımdı. Hemen tamamladıktan sonra sağ taraf kısmından başlayacağım, ama sağ tarafa başlarken bakın en son sıramızı şu şekilde bu taraftan sağdan başlayarak ilerleterek gitmiştik şuraya ve askımıza iç taraftan başlamıştık. Soldan başlayarak gelmiştik, şu şekilde içeriden başlayarak gelmiştik. Bu askımıza da bu taraftan, bu iç kısımdan, bu taraftan değil, köşeden değil de ortadan başlayarak diğer askımızı oluşturmaya başlayacağız. Hadi hemen başlayalım. Evet, hemen köşemden başlıyorum. Burada işareticimin olduğu yerdeyim. İç taraftan tığımı batıyorum. Şu şekilde öreceğim. Ben bu noktada ipime bir zincir yapıp çekiyorum. Bu zincirimi bir tane zincirle bağlıyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum.
Bunu da yine arada gizleyeceğim. Daha önce gizlemeyi göstermiştim. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batarak bir ikili trabzan oluşturuyorum. Burada ilk fıstık olarak sayıyorum burayı. İpimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden hemen yan tarafa geçiyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. İki zincir çektim. Bir trabzan yaptım ve zincir çekmeden yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturdum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak yine sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, birinci sıramda tüm boşluklarıma fıstıklarımı oluşturarak burada sonunda bakın bir tane boşluğum ve bir de şurada zincirimle fıstığımın arasındaki boşluğum kalana dek ilerledim. Bu kısma kadar baştaki bu fıstığımı da sayarak 17 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada hemen bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Ben şuradan bir kontrol edeceğim. Evet. 18. fıstığımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın 17. fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şurada zincirim ve fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum bu boşluğuma. İpimi üzerine doluyorum. Burada şu şekilde biraz çekerek zincirimin tepesine buluyorum. Şöyle zincirimin tepesine tığımı batarak bir ikili trabzan oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekerek üst sırama çıkış yapıyorum. 19 tane fıstık oluşturmuş oldum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum bu noktada. Hemen ipimi üzerine doladım. Bakın burada iki fıstığımın arasındaki zincirli boşluğum var. Bu noktaya tığımı batıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı noktaya tekrar batarak şöyle tekrar göstereyim. Kameradan çıktı galiba. 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine doladım. Şuradaki boşluğumu atlıyorum. Trabzanıma. Yanındaki ilk fıstığımın buradaki ilk boşluğumu şuraya. Tığımı batıyorum. Şu noktaya bir fıstık oluşturuyorum. 2 zincirimden hemen sonra. İlk fıstığımı oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Fıstığımı şu araya yaptım. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak aralarda birer tane zincir çekerek sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Ve ikinci sıramda da tüm boşluklarıma birer tane fıstık oluşturarak bakın burada sonda bir boşluğum bir de şuradaki kısmı kalana dek geldim. Toplamda 16 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk boşluğuma tığım batıp bir fıstık oluşturuyorum. Ben ipimi üzerine doluyorum. Arada zincir çekmiyorum. Fıstığımı oluşturdum. 17. fıstığım oldu. İpimi üzerine doladım. Buradaki son şu kısmı atlıyorum. Şuradaki boşluğu atlıyorum. Sondaki fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekerek bir trabzan oluşturuyorum. 1
ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Bu noktada hemen ipimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki boşluğu atlıyorum ve şuraya tığımı batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek ikisini şu şekilde fıstık olarak sayıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İpimi üzerine doladım. Evet. Ben tekrar kontrol edeyim. Arada zincir çekmiş miyim? Evet, zincir çekmeden direkt geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Arada zincir çekmiyorum. Şöyle bakın, en baştan tekrar göstereyim. İkinci sıramın sonundan şuradaki son boşluğuma tığımı batıyorum. Zincirimi çektikten sonra bir fıstık oluşturuyorum. Zincir çekmiyorum. Arada hemen buradaki son fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Şuradaki ilk boşluğuma, şuraya, bakın şu kısma batmıyorum. Yanındaki ilk boşluğuma tığımı batıp ikisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 3. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonunda bakın 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Buradaki baştaki 2 zincir, bir trabzanımı da fıstık olarak sayıyorum. 14 tane fıstık elde etmiş oluyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. 14 fıstığımdan sonra zincirimi çektim. Yanındaki boşluğa tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Şuradaki son boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son şuradaki boşluğuma da bakın trabzanımın fıstığımın tepesine de tığımı batıyorum ve ipimi çekip ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bu noktadan ipimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki dibindeki ilk boşluğa, şuradaki zincirsiz boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde 4. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 4. sıramda da baştan itibaren 13 tane fıstığımı oluşturmuş oldum. Şu ilk baştaki fıstığımı da sayarak 6, 8, 10 ve 13. Burada hemen bu noktadan bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın sonda şu şekilde 2 tane boşluğum var. Yanındaki boşluğuma tığımı batıyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Hepsini birlikte topladım. Zincirimi çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki trabzanımın şurada tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ben bu noktada bakın şuradaki boşluğumu atlıyorum. Şuradaki boşluğuma şuraya atlıyorum. Yanındaki boşluğuma bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen
yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum, bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum, bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 5. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak şuradaki fıstığımı da sayarak 11 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada hemen bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın sonunda 2 tane boşluğum kaldı. Buraya tığımı batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki bakın 2 fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki bakın fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek eksiltmemi tamamlayıp 5. sıramı tamamlamış oluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki aradaki 2 fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 6. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda bakın 1 ve 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Baştaki bu fıstığımı da sayarak trabzanımı ve zincirimi de sayarak 10 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma ikinci şuraya değil. Bakın 1 ve 2. İkinci boşluğuma tığımı batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. 11. fıstığımı yapmış oldum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradaki son boşluğumu atlayıp trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek bir trabzan oluşturmuş oluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bu noktadan 7. sıramda ipimi üzerine doluyorum. Şuradaki boşluğumu atlıyorum. Şu kısmı atlıyorum. Yanındaki boşluğuma tığımı batıp bir fıstık yapıyordum. Yok. Evet, bir ikili trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buraya zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğumu atlayıp bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık da buraya oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 7. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak baştaki fıstığımı da sayarak bakın. Şu fıstığımı da sayarak 2, 4, 6 ve 8 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sonunda bakın 2 tane boşluğum kaldı. İkinci boşluğuma fıstığımı oluşturuyorum. Bir tane fıstık oluşturdum. Hemen bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden yandaki boşluğumu atlıyorum. Buraya ikisini birlikte çekiyorum batarak. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 8. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın dibindeki şuradaki boşluğuma tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum.
zincir çekmeden yanındaki boşluğa atlıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Ben bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma yine birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuna kadar geliyorum. 8. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda bakın 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. 2'ye baştakini de sayıyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İkinci boşluğuma sondan ikinci boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden hemen son bakın trabzanımın tepesini bulabilirsem tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Bakın buradaki boşluğumu atlıyorum ve yanındaki boşluğuma geçip bir ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 9. sıramda da sıra sonuna kadar sıra sonunda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Hemen bu noktada bir zincirimi çektim. Bakın 2, 4 ve 5 tane fıstığım var. İpimi üzerine doladım, zincirimi çektikten sonra ikinci boşluğuma tığımı batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden hemen son boşluğuma geçiyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve trabzanımın buradaki fıstığımın tepesine tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte çekerek fıstığımı oluşturmuş oluyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane fıstığım oluşmuş oldu 9. sıramda. 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. Şöyle biraz ip alacağım. Evet. İpimi üzerine doladım. Hemen bu noktada şuradaki boşluğuma, bakın şunun dibindeki ilk boşluğuma tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bu benim son arttırma sıram. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Baştan itibaren 3. fıstığım oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son eksiltme sıram. Pardon, arttırma diyorum. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçtim. Bir fıstık oluşturuyorum bu noktaya da. Hemen bakın 4 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Sonunda 2 tane boşluğum kaldı. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. İkincisine fıstığımı oluşturdum. Toplamda 2, 4 ve 5 tane fıstığım oluşmuş oldu. Burada zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum. Bakın ilk fıstığımın tepesine trabzanımın tepesine tığımı batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Artık eksiltmelerimi tamamlamış oldum. 10. sıramı bitirdim. 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum bu noktada. Artık 3 zincirle başlıyorum. Çünkü diğer tarafta 2 zincirle başlamıştım ama ilk sıram bakın trabzan, şuradaki boşluğum trabzan sırasına denk geldiği için 2 zincir biraz küçük kalıyor. Çekme olacak. O yüzden 3 tane zincirle özür dilerim, 3 zincirle başlıyorum. 11. sırama ipimi üzerine doladım. Hemen iç taraftayım. İpimi üzerine doladım. Bakın yanındaki ilk boşluğuma, şuradaki boşluğa, bakın şurada ne yapmıştık? Ben göstereyim. Burada bir zincir çekip bir trabzan, bir zincir çektiğimiz için burada 3 tane zincir çektik. Bakın iç kısmında pay biçerek yapıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve yanındaki boşluğa hemen fıstıkla başlamıştık. Burada ipimi üzerine doluyorum. Hemen bu noktada
Şuradaki boşluğuma tığımı batıyorum. Şuraya atlıyorum. Yanındaki boşluğuma tığımı batıyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Şurası düzelmiş oldu. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. İkinci fıstığım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yanındaki boşluğuma tekrar batarak üçüncü fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Bakın şu aradaki boşluğuma geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. 4 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada ipimi üzerine alıyorum. Zincir çekmeden hemen buradaki fıstığımın tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. Hemen çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada dış kısımdayım. Evet. Burada ipimi üzerine doladım. Şuradaki boşluğuma geçiyorum. Şuraya atlıyorum. Şuradaki boşluğuma geçiyorum. 12. sıramdayım ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. 3 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp şu aradaki boşluğuma geçiyorum ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. İpimi üzerine dolayıp zincirimin tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip 13. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burayı boş bırakıyorum. Şu aradaki ilk fıstığımın boşluğuna bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk boşluğuma geçiyorum. Ve bir fıstık da buraya oluşturuyorum. İkinci fıstığımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma üçüncü fıstığımı oluşturuyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın zincirimin olduğu boşluğa geldim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Ve ipimi üzerine dolayıp son zincirimin şöyle biraz sıkı yapmışım. Tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi bu noktada kesiyorum. Askılarımı bu şekilde hazırlıyorum. Yönleri farklı olduğu için şöyle ütülediğimde biraz düzelecek. Yönleri farklı olduğu için ikisinin yapılış şekli farklı oldu. Bu bizim hep birlikte yaptığımız kısım. Şöyle çevirdiğimizde diğer tarafımızı çevirip ben zaten hazırlamıştım. Siz de bu kısma başladığınız zaman yine sıramızı tamamladıktan sonra bakın 15. sıramızı şu şekilde sağdan gelerek sola doğru ilerleyerek bitirmiştik. İçten örmeye başlayacağımız için sol taraftaki askımızdan başlıyorduk. Yani ilk anlattığım askının aynısını yine sol tarafa uyguluyoruz. Daha sonra bunu sol taraftaki askımızı yaptıktan sonra ipimizi koparıp yine iç taraftan başlayarak bu taraftaki işlemin aynısını burada da uygulayarak askı kısımlarımızı hazırlıyoruz ve artık yanda şu şekilde yan iç kısma gelecek parçalarımızı hazırlamaya geçiyoruz. Ben bir tanesini hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, çantamın büyük parçasını bu şekilde hazırlamış oldum. Şimdi yan parçalara geçeceğimi söylemiştim. Ben bir tanesini hazırladım. Bu parçadan 2 tane aynısından oluşturacağız. Öncelikle çantamın bu büyük parçasının bir ölçüsünü vereyim sizlere. Son olarak yanları da yaptıktan sonra ölçüsünü paylaşmamıştım. Hemen şuradan ortalıyorum. Alt kısmını tabanını ayarlayarak
yuvarlak bir çanta olduğu için biraz ölçüsünü yaparken hemen şu noktadan orta kısma kadar 31 santim ölçüsü. Yan kısmının şöyle genişliği, en geniş yerden ölçeyim. 37 santim. Şöyle taban kısmından şu şekilde ölçtüğümde askı kısmına kadar olan şu kısım 44 santim olmuş oldu. 44, hatta 45'e denk geliyor. Evet. Bu şekilde hemen şuradan itibaren de ölçmek istiyorum. Bakın şu açıklıktan itibaren askı kısmına kadar olan ölçümü 30 santimde bu kısmı olmuş oldu. Hatta 31 santime yakın. Bu şekilde büyük parçamızı tamamladık. Küçük parçamdan da bahsedeyim hemen. Bakın bu şekilde 3 tane fıstıkla başlayarak ilerletiyoruz. 15 sıra halinde bu şekilde örüyoruz. Daha sonra sağ ve sol parça olarak şu şekilde katlayarak kullanacağım. Düz kısmı burası. Şu şekilde katlayarak kullanacağım. Bir parça elde ediyorum. Hadi o zaman küçük parçamızın da yapımına başlayalım. Ve çantamın küçük parçası için öncelikle şu şekilde bir bağlama zinciri çekiyorum. Bunu saymadan 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir oluşturuyorum. 5 zincirimi oluşturdum. Üçüncüye şöyle ters kısmını çevirerek arka kanadına batacağım. Üçüncü ipimi üzerine alıp üçüncüye batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek fıstık oluşturmuş oluyorum baştaki zincirimle beraber. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki zincirimin bakın şurada arka kanadını çevirerek arka kanadına batıyorum. Buraya da ikisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak yine fıstık oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son zincirime geldim. Bunun da yine şöyle arka kanadını buluyorum. Evet. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak fıstık oluşturuyorum. 3 tane fıstık oluşturmuş oldum. Aralarda zincirlerimi çektim. Toplamda 3 fıstık oluşmuş oldu. 1 ve 2 zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın dibindeki ilk fıstığımın tepesine şuraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Arada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İki fıstığımın arasındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekiyorum. 3 ilmek oluşturup hepsini birlikte toplayarak fıstığımı oluşturuyorum. Boşluğuma çift fıstık yapmış oldum. Bir çift oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buradaki boşluğa da bir çift fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve çift fıstığımı oluşturuyorum. Bir tek, bir çift, bir çift. Bir tek, iki çift oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. Son fıstığımın tepesine de şöyle tepesini bulabilirsem evet. Altta kalmış 2 tane oluşturunca hemen fıstığımın tepesine de tığımı batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmadan ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum.
ve ikisini birlikte çekip hepsini birlikte toplayarak son fıstığımı da oluşturmuş oluyorum. İkinci sıramda ne yaptım? Bir tek, iki çift, bir tek fıstık oluşturmuş oldum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Üçüncü sırama geçiş yapıyorum. Evet, 2 zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın yine trabzanımın tepesine batacağım. Bu sıramda da tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek bir fıstık oluşturmuş oluyorum. Trabzanla oluşturuyorum ilk fıstığımı. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın iki fıstığımın arasındaki boşluğa geçiyorum. Buraya batıyorum ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. İkinci tek fıstığımı oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Bakın ikinci boşluğum. Buraya da bir tek fıstık oluşturuyorum. Üç tane tek oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Bakın buradaki boşluğuma. Şu bir öncekinde iki tane çift yapmıştık. O iki çiftimin arasındaki boşluğa batıyorum ve buraya bir çift oluşturuyorum. Birinci fıstığım, bir zincir çektim, ipimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batarak ikinci fıstığımı oluşturup çiftimi oluşturmuş oluyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tek bir çift yaptım. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Çiftimden sonra iki tek yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Son fıstığımın tepesine de batarak üçüncü tek fıstığımı oluşturuyorum. Üç tek, bir çift, üç tek oluşturmuş oldum. Üçüncü sıramda. Bir ve iki zincir çekip dördüncü sırama geçiş yapıyorum. Dördüncü sıramı hemen bir kontrol edeyim. Dördüncü sıramda 2 zincir değil 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Örgümü çeviriyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Hemen bakın şuradaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum ve bir fıstık yapıyorum. Üç zincir çektim. Yanındaki boşluğa bir fıstık yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Şuradakine buraya ve buraya da bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın burada şurada çiftimden önceki boşluğum var. Şurası. İki tekimi oluşturdum. Zincirimi çektim. Buradaki boşluğuma tığımı batıyorum ve buraya bir çift fıstık yapıyorum. Biraz almam gerek. Evet. Birincisini yaptım. İpimi üzerine doladım. Aynı boşluğa tekrar batarak bir fıstık daha oluşturuyorum ve çiftimi yapmış oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın bir tek, iki tek ve bir çift yaptım. Toplamda iki tek, bir çift oluşturmuş oldum. Başta da 3 tane zincirim oluştu. İpimi üzerine dolayıp hemen şu iki bir öncekinde çift battığım yerin ortasındaki boşluğuma şuraya batarak bir tek fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma çift fıstık yapıyorum. Birinci fıstığım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Aynı yere tekrar batarak ikinci fıstığımı, çiftimi oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şuradaki boşluğuma bir tek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki son boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir tek
yapıyorum. Evet. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son fıstığımın tepesine de bir ikili trabzan oluşturuyorum. Başta 3 tane zincir çekmemin sebebi sonda trabzan oluşturmuş olmam oldu. Ortasında da bir tane zincir çekmiştim. Burada da 2 zincir artı 1 zincir olarak geçmiş oldu. Baştan itibaren 4. sıramda ne yaptım? 3 zincir, 1 ve 2 tek, 1 çift, 1 tek, 1 çift, 2 tek yapıp trabzanlı bir zincir çekip trabzanlı bitirdim. 4. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. Toplamda 9 tane fıstık elde etmiş oldum. 4. sıramda tamamlamış oldum. 5. sıram için 1 ve 2 tane zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın trabzanımın arasındaki zincir boşluğuma tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. İlk fıstığımı oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir tek fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir tek fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp 3 tekim oldu. Yanındaki bakın bir öncekinde çift yapmıştım. Bu ikisinin arasındaki boşluğuma 4. tekimi de yapıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3 ve 4 tek yaptım. İpimi üzerine dolayıp buradaki boşluğuma bir çift. Bakın tek yaptığımın yanı. Bir önceki sıramda şöyle tek yaptığımın sağ tarafı olmuş oldu. Buraya da bir çift fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve ikinci fıstığımı oluşturup çiftimi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın 4 tek bir çift oldu. İpimi üzerine dolayıp yanındaki diğer boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir çift fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batarak çiftimin ikincisini oluşturuyorum. İkinci fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir tek fıstık yapıyorum. Bu sıramda sıra sonuna kadar her bir boşluğuma birer tane tek oluşturuyorum artık çiftimden sonra. İkinci tekim. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa geçtim. Üçüncü tekimi de buraya oluşturdum. 3 tekimden sonra yine bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şu zincir çekmiştim 3 tane. Bu zincirin arasındaki boşluğa tığımı batıp bir fıstık da buraya yapıyorum. Evet 5. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. Başta 4 tek 1 ve 2 çift 4 tekle bitirdim. Toplamda 12 tane fıstık elde etmiş oldum. 5. sıramın sonunda şu baştaki fıstığımı da tabii ki sayıyorum. Her zaman olduğu gibi. Hemen 1, 2 ve 3 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın yanındaki ilk boşluğuma 3 zincirimi çektim. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık buraya oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık da buraya oluşturuyorum. 3 tek elde etmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bakın 4. boşluğum. Buraya da çift fıstık yapıyorum. Birinci fıstığımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batarak çift fıstık oluşturmuş oldum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Ve buraya da bir tek fıstık yapıyorum.
Bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tek, bir çift, bir tek yaptım. İpimi üzerine dolayıp yanındaki boşluğuma çift fıstık oluşturuyorum. Birinci fıstığım, bir zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batarak ikinci fıstığımı oluşturdum. 3 tek, bir çift, bir tek, bir çift yaptım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma bir tek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki boşluğuma bir çift yapıyorum. Birinciyi yaptım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine aldım. Aynı boşluğa tekrar batarak ikinci fıstığımı oluşturarak çiftimi yapmış oldum. Bir zincir çektim ve sonda kalan 3 tane fıstığımın her birine, boşluğumun her birine birer tane fıstık oluşturuyorum. Son boşluğuma da son fıstığımı yaptım. Bakın başta ne yaptık? 3 tane zincir çektik ve ilk fıstığımızı oluşturduk. Bu noktada da 3 zincirle başladığımız için trabzanla bitireceğiz. 3 tane tekimizi yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimizi üzerimize alıyoruz. Hemen bakın son fıstığımın tepesine tığım batıp bir ikili trabzan oluşturuyorum. 6. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. 3 zincir, 3 tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift ve 3 tek oluşturmuş oldum. Sonunda da bir tane trabzan yapmış oldum. Bu sıramda 3 tane çiftim olmuş oldu ve sıra sonunda toplamda 14 tane fıstık elde etmiş oldum. 6. sıramı tamamladıktan sonra 1 ve 2 zincir çekip ipimi üzerine dolayıp örgümü çeviriyorum ve 7. sırama geçiş yapmış oluyorum. Bakın buradaki ilk boşluğuma hemen trabzanımdan sonraki ilk zincir boşluğuma tığım batıp bir ikili trabzan yapıyorum ve ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma bir tek fıstık oluşturuyorum. Baştan itibaren 3 tek oluşturmuş oldum. Toplamda baştan itibaren 6 tane tek olana dek fıstıklarımı yapıyorum. Evet, baştan itibaren 6 tek fıstığımı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp buradaki boşluğuma geçiyorum. 7. boşluğuma tığımı ipimi üzerine doladım. Tığımı. Hemen bu noktaya bir çift yapıyorum. Bir fıstık, bir zincir çektim, ipimi üzerine doladım. Aynı noktaya tekrar batarak ikinci fıstığımı oluşturuyorum. Bir çift yapmış oldum. 6 tekimden sonra baştakini de sayıyorum demiştim. Bir zincir çektim, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki bakın ortadaki boşluğa bir öncekinde çift yaptığımın üzerine ortasına bir tek fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçip bir çift fıstık yapıyorum. Evet. Arttırmamı da tamamlamış oldum 7. sıramda. Baştan itibaren 6 tane tek, bir çift, bir tek, bir çift oluşturdum. Kalan tüm boşluklarıma da birer tane fıstık yaparak 5 tane fıstık oluşturup son fıstığım için 5 fıstığımdan sonra 6. fıstığım için tekrardan geliyorum. Evet, çiftimden sonra 5 tane tek fıstığımı oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum ve son bakın zincirimle fıstığımın arasındaki son boşluğuma da tığımı batıp buraya da bir fıstık yaparak 6 fıstık oluşturmuş oluyorum ve 7. sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Başta 6 tek,
bir çift, bir tek, bir çift oluşturdum ve sonda 6 tek yaparak 17 tane fıstık elde etmiş oldum 7. sıramın sonunda. Şimdi hemen 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Örgümü çeviriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum ilk boşluğuma. 3 tane zincir çekip bir fıstığımı oluşturdum. Bakın. Bir zincir çekip yanındakine geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde 8. sıramda 7 tane fıstık oluşturarak 7 tane tek fıstık oluşturarak geliyorum. 8. sıramda baştan itibaren 3 zincir 7 tek oluşturmuş oldum ve bir zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. 7 tekimden sonra bir çift yapıyorum. Bir zincir çekip ikinci fıstığımda aynı yere batarak çiftimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Çiftimi oluşturdum. 7 tekimden sonra ipimi üzerine doladım. Yanındaki boşluğuma geçip bir çift fıstık yapıyorum. Evet. 8. sıramda 7 tek, 3 zincir, 7 tek, 2 çift oluşturmuş oldum ve bir zincir çekip yanındaki boşluğuma da geçiyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Bundan sonrasındaki tüm boşluklarıma birer tane fıstık yaparak 7 tane fıstığımı oluşturup sıra sonuma geliyorum. Evet, çiftimden sonra 7 tekimi de oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın 7 tekimden sonraki en sonki fıstığıma bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. 8. sıramda bu şekilde tamamlamış oluyorum. 8. sıramın sonunda toplamda 18 tane fıstık elde etmiş oluyorum. Bakın baştan itibaren ne yaptım? 3 zincir, 7 tek, 2 çift, 7 tek, bir trabzan oluşturmuş oldum. Ve 2 zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bunu da fıstık olarak sayıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Ve bir tek oluşturuyorum. Bu sıramda da her bir boşluğuma birer tane tek yaparak baştaki fıstığımla beraber 9 tek oluşturup çiftim için geliyorum. 9. sıramda baştan itibaren 9 tekimi oluşturdum. Bir zincir çektiğime bakın. Bir önceki sıramda yapmış olduğum iki çiftimin arasındaki boşluğa tığımı batıp buraya da bir çift oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak bir fıstık daha yapıyorum. 9 tek bir çift oluşturmuş oldum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane tek batarak çiftimden sonra yine 9 tane fıstığımı oluşturuyorum. Çiftimden sonra 8 tekimi oluşturdum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp bakın son şurayı da tekrar göstermek istedim. Fıstığımla zincirimin arasındaki boşluğa batarak 9. fıstığımı da buraya yapıyorum. Dokuz tek fıstık oluşturmuş oldum çiftimden sonra. 9 tek başta bir çift 9 tek yaptım ve 9. sıramda bu şekilde tamamlamış oldum. Toplamda 20 tane fıstık elde etmiş oldum. 9. sıramın sonunda 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. 3 zincirimden sonraki ilk boşluğuma tığımı batıp bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde baştaki bakın zincirimi saymıyorum. 1, 2 fıstık. Toplamda 8 fıstık yapıp çiftim için geliyorum. Evet, 8 tekimi oluşturdum. Bir tane zincir çektim. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma
bir çift fıstık yapıyorum. Birinci fıstığım, bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine dolayıp aynı yere tekrar batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, 8 tekimi yaptım, bir çift oluşturdum, yanındaki boşluğuma bir tek yapıyorum. Tekimi oluşturdum, bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma bir çift yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. Evet, 3 zincir yaptım, 8 tek, bir çift, bir tek, bir çift yaptım. Kalan tüm boşluklarıma birer tane fıstık oluşturarak 8 tekimi yapıp sıra sonuma geliyorum. Evet, 10. sıramda çiftimden sonra 8 tekimi oluşturdum. Hemen bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Bakın sonunda bir tane fıstığım kaldı. Bunun tepesine tığım batıp bir ikili trabzan yapıyorum. 10. sıramda ne yapmış oldum? Başta 3 zincir, 8 tek, bir çift, bir tek, bir çift ve 8 tek yapıp sonunda bir zincir çekip trabzanla bitirdim. Toplamda 21 tane fıstık elde etmiş oldum 10. sıramın sonunda. Bu noktada 1 ve 2 zincir çekip 11. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen dibindeki ilk boşluğuma tığımı batıp bir ikili trabzan yaparak ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma bir tek fıstık yapıyorum. Bu şekilde 11. sıramda da ne yapıyorum? Baştan itibaren baştaki fıstığımı da sayarak 10 tane tek fıstık oluşturuyorum. 10 tek 2 çift oluşturuyorum ve 10 tek yaparak 11. sıramı tamamlıyorum. Başta 10 tek, 1 ve 2 çift, sonda 10 tek oluşturup geliyorum. Evet, 11. sıramda tamamladım. Başta 10 tek, 2 çift, 10 tek fıstık oluşturarak 24 tane fıstık elde etmiş oldum. Bakın sondaki 10. fıstığımı da zincirimle fıstığımın arasındaki boşluğa yapmış oldum. Hemen bu noktada 1, 2 ve 3 tane zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Tek oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma bir tek oluşturuyorum. Bu şekilde baştan itibaren her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 9 tane fıstığımı elde edip 9 tekimi elde edip çiftim için geliyorum. Evet, 12. sıramda baştan itibaren 9 tekimi elde ettim. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine dolayıp yandaki boşluğuma geçip 9 tekimden sonra bir çift oluşturuyorum. Birinci fıstığım, bir zincir çektim. Aynı yere tekrar batarak ikinci fıstığımı oluşturdum ve çiftimi yapmış oldum. Bir zincir çektim, ipimi üzerine dolayıp yanındakine tek batıyorum. Tek fıstık. Bir zincir çektim, ipimi üzerine doladım, yanındakine çift batıyorum. Bir zincir çektim, aynı yere tekrar battım. Bir çift yapıyorum. Bir zincir çektim, ipimi üzerine doladım, yanındaki boşluğuma geçtim, bir tek yapıyorum. Bir zincir çektim, ipimi üzerine dolayıp yanındakine geçtim ve son çiftimi oluşturuyorum. Üçüncü çiftim oluşmuş oldu bu sıramda. Bakın 9 tane tek yaptım. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak 3 çift oluşturmuş oldum. Aralarda birer tane tek oluşturarak 2 tek yapmış oldum. Bakın bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift yaptım. Bir zincir çekip yanındaki boşluğuma tek yapıyorum. Ve bundan sonraki her bir boşluğuma birer tane tek yaparak yine 9 tane tekimi
oluşturuyorum. Çiftimden sonra 9 tekimi de yaptım. Bir tane zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp son fıstığımın tepesine de tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. 12. sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Toplamda bakın en baştan söyleyeyim yine 9 tek, 1 çift, 1 tek, 1 çift, 1 tek, 1 çift yaparak 3 çift arada oluşturmuş oldum ve arada 2 tek oluşturmuş oldum. Ve sonda 9 tek yaptım ve trabzanla bitirdim. Bir zincir çekip trabzanla başladı. 3 tane zincir çekmiştim. Toplamda 12. sıramın sonunda 26 tane fıstık elde etmiş oldum. 2 tane zincir çekip 13. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki ilk boşluğuma tığımı batıyorum ve bir ikili trabzan yaparak ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum, bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde 13. sıramda, bakın baştaki fıstığımı da bunu da fıstık olarak sayıyorum demiştim. 13. sıramda 12 tane tek yapıyorum, evet 12 tek yapıyorum ve çiftim için geliyorum. Evet, 13. sıramda başlangıçtan itibaren 12 tekimi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp hemen yanındaki boşluğuma bir çift fıstık oluşturuyorum. Birinci fıstığım. Bir zincir çektim. İpimi üzerine aldım. Aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Çiftimi oluşturduktan sonra ipimi üzerine doladım. Bir tek fıstık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yandaki boşluğuma geçiyorum ve buraya da bir çift fıstık oluşturuyorum. Evet, başlangıçtan itibaren 12 tek, bir çift, bir tek, bir çift yapmış oldum ve bir tane zincir çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındakine tek yapıyorum. Yine bu şekilde kalan tüm boşluklarıma birer tane fıstık oluşturarak 12 tane fıstığımı oluşturuyorum. Son fıstığımı da fıstığım ve zincirimin arasındaki boşluğa yapıp 13. sıramı tamamlıyorum. Evet, çiftimden sonraki 12 tekimi de oluşturdum. 13. sıramı tamamlamış oldum. 13. sıramda toplamda 29 tane fıstık elde etmiş oldum. Ve bu noktada 1, 2 ve 3 zincir çekip bir sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Ben dibindeki boşluğumu batıp bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki boşluğuma bir tek oluşturuyorum. Bu şekilde bu sıramda da baştan itibaren şu 3 zincirimi saymadan 13 tek oluşturuyorum. 13 tekimden sonra 2 çift fıstık yapıyorum ve daha sonra tekrar 13 tek yapıp sıra sonuma geliyorum. 14. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, 14. sıramda da 3 tane zincirimi çektim ve her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 13 tane tek fıstık elde ettim. Daha sonrasında bir çift, yine bir zincir, arada bir çift yaptım ve her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 13 tek yapmış oldum. Yani 13 tek, 2 çift, 13 tek oluşturmuş oldum ve sıra sonuna kadar geldim. Bu noktada bir zincir çekip ipimi üzerine dolayıp son fıstığımın tepesine de bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Toplamda 14. sıramın sonunda 30 tane fıstık elde etmiş oldum. 1 ve 2 tane zincir çekip 15. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk boşluğuma bir ikili trabzan yaparak ilk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 15 tane tek fıstık oluşturuyorum. Saniye hemen şunu yapayım. Baştaki fıstığımı da sayarak 1, 2, 3 fıstık oluşturdum. 3 tek oluşturdum. 15 tek oluşturuyorum. Bir çift
15 tek, bir çift, 15 tek oluşturarak 15. sıramda bu şekilde tamamlıyorum. Ve 15. tekime buradaki fıstığım ve zincirimin arasındaki boşluğa yapıyorum. Dediğim gibi baştan itibaren 15 tek, bir çift, 15 tek fıstık oluşturarak sıra sonuma geliyorum. Evet, 15. sıramda tamamladım. Baştan itibaren 15 tek, bir çift, 15 tek oluşturarak sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Artık bu yan kısımlarını yapmaya başlayacağım. Öncelikle bakın, benim düz tarafım burası. Hemen bu noktadan şöyle sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane fıstığımdan sonraki boşluğuma bir işaretleyici takıyorum. Bu işaretleyiciden sonra sayıyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 fıstığımdan, aradaki 10 fıstığımdan sonrakine işaretleyicimi takıyorum. Ve sonrasında bakın, bu işaretleyicimden sonra da 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane fıstığım kalmış oluyor. Buradan başlayarak, hiç ipimi koparmadan buradan başlayarak çantamın yan kısımlarının parçalarını oluşturmaya geçiyorum. Hemen bakın, dediğim gibi 11 bu taraftan, 11 bu taraftan, 10 da arada fıstığım kalmış oldu. Boşluklarıma işaretleyicimi takmış oldum. Hemen bu noktada 1 ve 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Birinci sıramdayım şu anda. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. İkisini birlikte ve aynı yere tekrar batarak ikisini birlikte çekerek bir fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen bakın, zincir çekmiyorum. Pardon, ipimi üzerine doluyorum. Fıstığımı 2 zincir çektim. Fıstığımı oluşturdum. Yanındaki boşluğuma geçtim. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bu arada zincirimi çekmemiş oldum. Hemen bakın, fıstık oluşturdum. Bir zincir çektim. Bunu bir, bunu da 2 fıstık olarak sayıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Aralarda zincirlerimi çekerek bir zincir çektim. Yanındaki boşluğuma geçtim. Bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde ilk sıramda baştaki fıstığımda sayarak 10 tane fıstık oluşturarak geliyorum işaretimden bir önceki kısma kadar. Evet, birinci sıramda baştaki fıstığımla birlikte 10 tane fıstık oluşturmuş oldum. İşaretleyicimin olduğu yere kadar geldim. Bu noktada işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 10 fıstığımdan sonra ipimi üzerine dolayıp hemen yanındaki boşluğuma, işaretleyicimin olduğu boşluğa tığımı batıp bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde 10 fıstık, bir ikili trabzan oluşturmuş oldum. Bir zincir ve 2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen ipimi üzerine dolayıp dibindeki ilk boşluğuma tığım batıp bir ikili trabzan yapıp ilk fıstığımı elde etmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki boşluğuma geçip buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sonda bu şekilde 2 tane fıstığım, 2 tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, baştan itibaren fıstıklarımı oluşturarak bakın sonda 2 tane boşluğum kalana dek ilerledim. Bu boşluğuma kadar 8 tane fıstık oluşturmuş oldum, baştakini de sayarak. Bu noktada bir tane zincir çektim. İpimi üzerine dolayıp son boşluğuma da bakın, ikinci boşluğuma da bir fıstık oluşturuyorum. Bu noktada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Şu ikisinin arasındaki boşluğa tığımı batıyorum. Şuraya tığımı batıyorum ve bir fıstık da buraya oluşturuyorum. Arada zincir çekmedim. Hemen ipimi üzerine doluyorum ve yanındaki bakın trabzanıma bu şekilde tığımı batarak ipimi çekiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Baştan itibaren 10 tane fıstık oluşturmuş oldum. Hemen bu noktadan 1,
ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen bakın. Buradaki şurayı atlayıp ipimi üzerine doladım. İlk boşluğuma bakın, zincirsiz boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekerek bir ikili trabzan oluşturuyorum. İlk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. 2 zincirli üste çıktım. Hemen yanındaki ilk boşluğuma şurayı atlayıp ilk boşluğuma bir ikili trabzan oluşturdum. İpimi üzerine doladım. Burada zincir çekmiyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bakın 2 tane fıstığımı oluşturmuş oldum bu şekilde. Bir zincir çektim, ipimi üzerine doladım, yanındaki boşluğuma geçtim ve bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonundaki son boşluğuma kadar ilerliyorum. Evet, son boşluğuma kadar geldim. Bakın buradaki ilk baştakinde sayıyorum demiştim. Buradan itibaren 2, 4, 6, 8 ve 9 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum 9. fıstığımdan, sonra ipimi üzerine dolayıp son fıstığımın tepesine tığımı batıyorum ve bu noktaya bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğumun, bakın ilk boşluğumun içerisine bir ikili trabzan yapıp ilk fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum, yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma yine birer tane fıstık oluşturarak son bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, 4. sıramda da baştan itibaren şu fıstığımı da sayarak her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak 8 tane fıstık elde etmiş oldum. Ve son bakın bir tane boşluğum kalmış oldu burada. Buraya zincir çekmemiştim araya. Burada da yine zincir çekmeden ipimi üzerine doluyorum ve zincirsiz boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum ve bakın buradaki son fıstığımın olduğu yere de tepesine de tığımı batıp ikisini birlikte çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek son fıstığımı oluşturuyorum. Toplamda 9 tane fıstık oluşturmuş oluyorum. 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki zincirsiz boşluğuma geçiyorum. Buraya batarak bir fıstık oluşturuyorum. 5. sıramdaki ilk fıstığımı oluşturmuş oldum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma kalan aralarda birer tane zincir çekerek her bir boşluğuma birer tane fıstık yaparak sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak baştaki fıstığımı da sayarak şuradaki fıstığımı da sayarak 8 tane fıstık oluşturmuş oldum. Son boşluğuma da fıstığımı yaptıktan sonra hemen bir tane zincirimi çektim. 8 fıstığım var. İpimi üzerine doladım ve son fıstığımın tepesine tığımı batarak bir ikili trabzan yapıyorum ve 5. sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. 1 ve 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibindeki ilk boşluğuma tığımı batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın ilk fıstığımı oluşturmuş oldum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki fıstığıma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma fıstıklarımı yaparak sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak baştaki bakın şurayı da sayarak 7 tane fıstığımı oluşturmuş oldum. Sonunda bir tane boşluğum kaldı. Şurada zincirsiz boşluğum. Zincirimi çekmeden ipimi üzerine alıp hemen bu noktaya batarak bir ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum diyorum burada. İkisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayarak son fıstığımı da oluşturmuş oluyorum. 1 ve 2 zincir çekerek 7. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğuma bir ikili trabzan oluşturuyorum. Zincir çekmiyorum. İpimi üzerine alarak yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum ve
her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sondaki fıstığıma kadar sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Evet, boşluklarıma fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Baştan itibaren 7 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp hemen bakın şuradaki son fıstığımın tepesine tığım batıp bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir evet 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. 8. sırama geçtim. İpimi üzerine alıp yanındaki boşluğa bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Buradaki ilk baştaki trabzanım ve zincirimi de fıstık olarak sayıyorum. Artık söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Bir zincir çekip yanındaki boşlukların her birine birer tane fıstık oluşturarak son boşluğumun olduğu yere kadar ilerliyorum. Evet, her bir boşluğuma birer tane fıstık yaparak sonda bir tane boşluğum kalana dek ilerledim. 2, 4 ve 6 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada zincirimi çekmiyorum. İpimi üzerine alıp hemen yanındaki boşluğuma batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine alıp yanındaki bakın fıstığımın tepesine de batarak ikisini birlikte alıp bir fıstık oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 9. sırama 2, 4, 6, 8 ve 9 evet 9. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine aldım. Hemen yanındaki boşluğuma batıyorum ve bir ikili trabzan yapıp ilk fıstığımı oluşturmuş oldum. Zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık da buraya oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, 9. sıramda da her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. 2, 4 ve 6 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada hep zincir çekiyordum. Bu sıramın sonunda zincir çekmeden ipimi üzerine alarak son fıstığımın üzerine de bir ikili trabzan oluşturuyorum. Bu noktada hemen 2 tane zincirimi çekip üst sırama geçiş yapıyorum. 10. sırama geçtim. İpimi üzerine alıyorum. Bakın buraya dikkat edin. Farklı bir işlem yapacağız bu sıramızda. İpimi üzerine aldım. Hemen şuradaki boşluğa batıyorduk. Normalde hemen şuraya atlıyorum. Ve bu noktaya da bir fıstık oluşturuyorum. İlk fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çektim. İpimi üzerine alıp yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturdum. Bu şekilde 4 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada hemen bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp normalde burada zincir çekmiyorduk. 4 fıstığımdan sonra bir tane zincir çektim. Bu iki fıstığımın arasındaki zincirsiz boşluğuma tığımı batıp ikisini birlikte çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine alıyorum ve buradaki fıstığımın tepesine de bir ikili trabzan oluşturuyorum. Ve hepsini birlikte toplayarak bir fıstık elde ediyorum. Toplamda 5 tane fıstık elde etmiş oldum 10. sıramın sonunda. Bu noktada 1 ve 2 tane zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen ipimi üzerine aldım. Yanındaki ilk boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Artık eksiltme yapmadan 4 tane fıstığımı örmeye başlıyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık, bir zincir ve yanındaki boşluğuma bir fıstık. 4 tane fıstık elde ettim. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp hemen son fıstığımın tepesine de
bir ikili trabzan yapıyorum. 4 fıstık, bir ikili trabzan yapmış oldum. 1 ve 2 tane zincir çekip 12. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum ve bakın buradaki ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık. Aralarda hep zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık. Ve son boşluğuma da bir fıstık yaparak 4 tane fıstık elde ediyorum. 12. sıramda da bir zincir çekip fıstığımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2 zincir çekip 13. sırama, son sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Arada bir zincir, boşluğuma bir fıstık. Arada bir zincir ve bir fıstık. Bir zincir ve son boşluğuma da 4. fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerime alıp hemen yanındaki son fıstığımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi bu noktada kesiyorum. Bakın, ön parçam burasıydı. Sol kısmını hazırlamış oldum. Diğer işaretleyicimi çıkarmıştım ben çok ses çıktığı için. Hemen diğer parçamın yapımına başlayacağım. Bakın, hatırlarsanız en son sıramızı, 15. sıramızı sağdan sola doğru ilerleterek ön kısımdayken bu şekilde tamamlamıştık ve bu parça kısmına başlarken, parça diyeyim artık, askı kısmı yine askı kısmına başlarken sol taraftan, yani iç taraftan şu şekilde bu kısımdan başlayarak devam ettirmiştim. O yüzden bunu da yine bu taraftan başlayacağım. Şimdi tekrar sayayım ben. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. 11. boşluğuma işaretlicimi takıp bu kısımdan başlıyorum. Evet, diğer parçam için parçamın iç kısmına çevirdim. Bu taraftan başlayacağım için hemen bu noktada işaretleyicimi çıkarıp işaretleyicimin olduğu yere tığımı batıyorum. Şu şekilde çevirerek bir tane zincir çekip ben bu noktada bir bağlama zinciri yapıyorum. Bu zincirimi saymadan 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma geçip yine bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak son boşluğum kalana dek ilerledim. Bu noktada zincirimi çekmeden ipimi üzerime alıp hemen bir fıstık oluşturuyorum son boşluğumun içerisine. Burada yine zincirsiz olarak ipimi üzerine alıp hemen son fıstığımın tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde birinci sıramda 10 tane fıstık oluşturmuş oldum. 1, 2 ve evet 1, 2 zincir çekiyorum. 3 zincir pardon, ilk sıramda toplanma olmaması için 3 zincirimi çektim. Burada da aslında aynı bu taraftaki mantığın aynısını uyguluyorum. Sadece orta kısmından başladığım için başlangıç noktam burası değil de bu kısım, yani kenar kısmı olmuş oluyor. Hemen bakın 3 tane zincirimi çektim. İpimi alıp burada şu trabzanın ve fıstığımın arasındaki boşluğu atlayarak yanındaki zincirsiz boşluğuma batıp buraya bir ikili fıstık yapıyorum.
Arada yine zincir çekmeden yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Her bir boşluğuma fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bakın. Zincirim ve fıstığımın arasındaki boşluğa da bir fıstık oluşturuyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerime alıp hemen yanındaki ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa geçiş yapıyorum. Bu şekilde yine her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerledim. Bu noktada hemen bakın 2, 4, 6 ve 8 tane fıstık oluşturmuş oldum. İpimi üzerine alıyorum arada zincir çekmeden. Son bakın 2 fıstığımın arasındaki boşluğa, zincirsiz boşluğa tığımı batıp ikisini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine aldım. Son fıstığımın tepesine de tığımı batıyorum ve İkisini birlikte çekerek 3 tane ilmek oluşturup hepsini birlikte çekip bir fıstık oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 4. sırama geçiş yapıyorum. 3. sıramda toplamda 9 tane fıstık oluşturmuş oldum. 2 zincirimi çektim. İpimi üzerine alıyorum. Bakın yine burada zincirsiz boşluğuma. Şu iki fıstığımın arasındaki boşluğa tığımı batıp ikisini birlikte çekerek ikili trabzanımı oluşturuyorum. Arada zincir çekmiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Zincirsiz fıstığımı oluşturdum. Bir zincir çekip yanındaki boşluğa geçiyorum ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Tüm boşluklarımı fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar geldim. Yine baştaki fıstığımla beraber 8 tane fıstık elde etmiş oldum. Bu noktada hemen bir tane zincir çekiyorum. 8 fıstığımdan sonra ipimi üzerine alıp bakın zincirimle fıstığımın arasındaki boşluğa da tığımı batıp buraya da bir fıstık oluşturuyorum. 9 tane fıstık elde etmiş oldum. Yine 1, 2 ve 3 zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine alıp hemen yanındaki boşluğuma geçip bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğumun üzerine bir fıstık oluşturarak sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. Tüm boşluklarımı fıstıklarımı oluşturarak sonunda bir tane boşluğum kalana kadar ilerledim. Toplamda 7 tane fıstığım oluşmuş oldu ve bir tane de 3 tane başta çekmiş olduğum zincirim var. Bu arada zincir çekmiyorum. 7 fıstığımdan sonra ipimi üzerime alıp hemen bakın 2 fıstığımın arasındaki son boşluğa da tığımı batıp ikisini birlikte alıyorum. Yanındaki son fıstığımın tepesine de batarak ikisini birlikte alıyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte toplayıp 1 ve 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine alıp hemen bakın arada zincir çekmediğim boşluğuma buradaki dibine ikisini birlikte çekerek bir trabzan yapıyorum. İlk fıstığımı oluşturmuş oluyorum. Arada yine zincir çekmiyorum. İpimi üzerine alıyorum. İpim takıldı, arkada kaldı. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Zincirimi çekmedim ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekip yanındaki boşluğa geçip yine bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak ilerliyorum.
Tüm boşluklarımı fıstıklarımı oluşturarak 6 tane fıstık elde etmiş oldum. Yine sıra sonundayım. Bir tane zincir çektim. İpimi üzerine alıp hemen yanındaki bakın zincirim ve fıstığın arasındaki son boşluğuma da bir fıstık oluşturuyorum ve toplamda 6. sıramda 8 tane fıstık elde ediyorum. 1 ve 2 zincir çekip 7. sırama geçiş yapıyorum. 2 diyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. zincirimi de çektim. İpimi üzerine alıp hemen yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak yine sıra sonunda bir tane boşluğum kalana dek ilerliyorum. 6 tane fıstığımı oluşturdum. Zincir çekmeden bakın son boşluğuma da tığımı batıp ikisini birlikte alıyorum. İpimi üzerine doladım ve son fıstığımın üzerine de batıp ikisini birlikte alıp 3 tane ilmeğimin hepsini birlikte toplayarak fıstığımı oluşturuyorum. 1 ve 2 zincir çekip 2, 4, 6, 7 ve 8. sırama geçiş yapıyorum. 2 zincirimi çektim. İkisinin arasındaki ilk boşluğuma, iki fıstığımın arasındaki bir ikili trabzan yapıyorum. İlk fıstığımı oluşturmuş oldum. Zincir çekmeden yine ipimi üzerine alıp yanındaki boşluğuma geçiyorum ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekip yanındaki tüm boşluklara birer tane fıstık yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 6 tane fıstık oluşturmuş oldum. Burada yine zincir çekmeden bir tane zincir çekiyorum. İç taraftayım. İpimi üzerine alıyorum. Hemen son bakın zincirimle fıstığımın arasındaki boşluğa da bir fıstık oluşturuyorum. Sekizinci sıramda bu şekilde tamamlamış oluyorum. 2, 4, 6 ve 7 tane fıstığım oluşmuş oldu. 8. sıramın sonunda. Artık 9. sıramda bu tarafta da eksiltme yapıyorduk. 1 ve 2 tane zincir çekip 9. sırama geçiş yapıyorum. 3 zincirle değil 2 zincirle çıktım. İpimi üzerine alıyorum. Hemen bu noktada hemen bir kontrol edeyim. Evet. Hemen bu noktada dibindeki ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir fıstık oluşturuyorum. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane fıstık oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Tüm fıstıklarımı oluşturarak sıra sonuna kadar ilerledim. Toplamda 5 tane fıstık oluşturmuş oldum. Bu noktada hemen ipimi üzerine alıyorum. Bakın buradaki son boşluğuma da tığımı batıp zincirimi çekmeden ikisini birlikte topluyorum ve yine fıstığımın tepesine batarak ikisini birlikte ve üçünü birlikte alarak 9. sıramda tamamlamış oluyorum. 6 tane fıstığım olmuş oluyor. 1, 2 zincir çekip 10. sırama geçiş yapıyorum. Hemen bu noktada bakın dış taraftayım. İpimi üzerine aldım. Yanındaki bakın ilk boşluğuma yine batarak bir ikili trabzan oluşturuyorum. Normalde burada zincir çekmiyorduk. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. İpim sürekli alta giriyor. Şimdi düzeldi. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. 4 tane fıstığımı oluşturmuş oldum. Bakın yine bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp burada 5. fıstığımı şuraya yapıyorum. Ve bu noktada zincir çekmeden 5 fıstığımı 2, 4 ve 5 tane fıstığımı oluşturdum. Zincir çekmeden hemen son fıstığımın tepesine batıp
bir ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Bu noktada şu aradaki boşluğa batmıyorum. Zincir çekmemiştim zaten. Hemen yanındaki boşluğuma batarak bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. İkinci fıstığım oldu. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa geçiyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çektim. 3 tane fıstık yaptım. Ve son boşluğuma da bir fıstık oluşturuyorum. Bakın son yerdeyim. Zincir çekmiyorum yine arada. Hemen yanındaki boşluğuma geçip trabzan diyorum hep. Fıstığımın tepesine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bu noktada 1, 2 ve 3 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın buradan atlayarak hemen yanındaki şu boşluğuma tığım batıyorum ve bir fıstık oluşturuyorum. 3 zincirimden sonra ilk boşluğuma bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine alıp yanındaki boşluğuma geçiyorum ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum ve bir fıstık daha buraya oluşturuyorum. 3 tane fıstık oluşturdum. Bir zincir çekip son fıstığımı da şu zincirimin arasındaki boşluğa batarak yapıyorum. Ve 4. fıstığımı oluşturmuş oluyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekerek 13. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine aldım. Bakın hemen buradaki şuraya yanlışlık yapmamışım. Bakayım hemen. Evet. Şurada bir trabzanı unuttum. Hemen bu noktada bakın. Şurada 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 fıstık oluşturdum. Sonunda bir trabzan yapıyordum. Onu atlamışım. Hemen bu noktaya da bakın. Şu son zincirimin tepesine de tığım batıp bir ikili trabzan yapıyorum. Daha düzgün durdu zaten. Diğer türlü oval çıkıyordu. 1, 2 ve 3 zincir çekip örgümü çevirip 13. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Bakın yanındaki şuradaki ilk boşluğuma şuraya tığım batıyorum. Ve bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Ve buraya da bir fıstık oluşturuyorum. Bir zincir çekip yanındaki boşluğuma geçiyorum ve buraya da 3. fıstığımı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum ve son boşluğuma bakın zincirimle fıstığın arasındaki boşluğa da bir fıstık oluşturuyorum. Ve artık 4. fıstığımı da tamamlamış oldum. Bir zincir çekip 13. sıramı bitirdikten sonra ipimi bu noktada artık kesiyorum ve parçalarım hazırlanmış oluyor. Bu şekilde bu parçamdan şöyle biraz yukarı alacağım. Bu parçamdan 2 adet şöyle hazırlıyorum ve yan çantamın şu kısmına, yan kısmına, bu boşluklu kısmına birleştirmek için geliyorum. Evet, tüm parçalarımı tamamladıktan sonra birleştirme aşamasına geldim. Bakın ben şuradan hemen askının şöyle çantamın ön kısmını göstereyim. Çantamın şöyle ön kısmını tuttum. Sol tarafına şöyle buradan iki ucu birleştirerek sık iğnelerle birleştirerek ilerledim. Şöyle birleştirmemi yaptım. Daha sonrasından döndüm. Bu kısımdan birleştirmemi yaptıktan hemen sonra
şuradan dönerek her bir boşluğuma sık iğneler yaparak bütün ön kısmımı şöyle sık iğnelerle gittim ve buradaki köşeme kadar ulaştım. Buradan sonra diğer parçamı da birleştirmeyi göstereceğim. Siz başlangıçta buradan yapıyormuş gibi başlayabilirsiniz. Hemen bakın şu çantamın yine yan boşluğunu açıyorum. Şu şekilde yan boşluğunu açıyorum. Diğer parçamı alıyorum. Düz kısmının olduğundan emin olarak nereden mesela bakın alt kısım ipim 3 tane en başta zincir çekmiştim. İpim burada sol tarafta kalıyor. Şöyle emin olabilirsiniz. Ya da hangi tarafı düz yapmak istiyorsanız o taraftan da başlayabilirsiniz. Ben şöyle kıvrıldığında şu şekilde kıvrık duracak. Kıvrıldığında şu kısmın içe doğru gelmesini istiyorum. Bakın diğer tarafını çevirdiğimde biraz daha dışa doğru dönük zaten. Şöyle çevirdiğinizde içe doğru kıvrıklığı içe doğru oluşmuş oluyor ovalliği. Şimdi hemen şu parçamın bu ucunu ve şu ucundan başlayarak şöyle bakın orta kısmı ortada kalıyor. Kenarlardan birleştirerek şu şekilde ilerleyeceğim. Hemen şu köşeden başlayarak iki ucu birleştirerek şurada ortada yine birleştirmemi yapıp dönerek birleştirmemi yapacağım. Hadi şimdi birleştirmemize başlayalım. Evet, ben en son sık iğnelerimi yaptım demiştim. Köşe noktama geldim. Siz buradan başlayacaksınız. Direkt bir tane zincirle bağlayarak aynı yere tekrar batarak sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. Öncelikle bana doğru bakan taraf çantamın yani benden tarafı çantamın büyük parçası. Küçük parça arkada kalıyor bu şekilde. Hemen bu noktadan siz zincirinizi çektiğiniz varsayıyorum. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bakın hemen buradaki son fıstığımın tepesi. Buraya batıyorum ve yine bakın şurada köşede şu ucu son fıstığımın tepesine batıyorum. Şu şekilde battım, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hatta şöyle ben buraya bir tane daha sık iğne yapayım. Şu şekilde son sık iğnemi de yapayım. Evet, buraya batıyorum. Karşısındaki aynı yere tekrar battım. Son fıstığımın tepesi. Batıyorum. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. En son zaten çevrilip geldiğimiz zaman buraya ulaşmış olacağız. Köşeden. Hemen bu noktadan şuradan yanındaki bakın zincir yapmışım. Fıstığımın kenarında şu boşluğuma batıyorum. Ve karşısındaki trabzanımın bakın fıstığımın ortasından batıyorum. Şöyle. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve karşısına tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şöyle bakın. Trabzanın olduğu yer bitti. Şurada bir birleşim noktası var. Şöyle bir boşluk. Buraya batıyorum. Ve karşısında da yine oradaki birleşim. Bakın. Şuraya burayı biraz sıkı yapmışım. Zincire denk geldiği için öyle. Hemen karşısındaki bakın. Birleşim yeri. Hemen bitişi. Buraya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Arada ipimi de yürütüyorum. Hemen yanındaki bakın şu boşluğa, trabzanımın bittiği boşluğa ve karşısındaki zincir boşluğuma yine trabzanım var galiba, oraya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir düzelteyim. Aynı yere tekrar batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın yine kesişim noktasına geldim. Boşluklu duruyor. Zaten buraya batıyorum. Ve karşısındaki boşluklu duran bakın yine kesişim noktası. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ben bakın şu noktadaki boşluğuma
Bakın sonunda zincir yapmışım buraya ve karşısındaki trabzanımın boşluğuna şöyle batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine, pardon, aynı yere ve karşısındakine bir sık iğne yapıyorum. Kesişim noktasına geldim, yine buraya batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Zaten aynı sayılarla aynı sıralarda yaptığımız için karşılıklı olarak denk gelecek. Bu şekilde her bir trabzan boşluğuma ikişer tane, aralardaki kesişim noktasına bir tane, trabzan boşluğuma 2, aralardaki kesişim noktasına bir tane. Bu şekilde karşılıklı olarak denk getirerek sık iğnelerimle bu köşe noktama kadar, şuradaki uç kısma kadar ilerliyorum. Köşeye kadar sık iğnelerimi tamamladım. İpim yine altta kalmış. Hemen toplayayım. Evet, bakın burada son bir tane sıram var. Ve ilk başladığım, diğer parçamda da ilk başladığım sıram var. Burada hemen şunun dibine, bakın, iki trabzanın arasına batıyorum ve yine iki trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. En son bakın buradaki fıstığımın arasından batarak trabzanımı alıyorum ve karşısındaki, bakın, iki tane zincirim vardı. Buna batıp bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve karşısındakine tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. İki tane yapmış oldum. Ben bakın şu ortadaki boşluğuma geçiyorum. Buraya. Şurada bir fıstık bırakmıştık. Buraya batıyorum. Ve hemen arka parçamda 3 tane zincir çekmiştim. Bunun ortasındakini batıyorum. Şu şekilde. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın herhangi başka bir yere batmadan yandaki fıstığımın, bakın burada 3 tane zincirim var. Buraya batıyorum. Ve diğer parçamı da alıp buradaki direkt şuraya atlıyorum. Son zincirimin olduğu yere, trabzanımın olduğu boşluğa, fıstığımın, iki fıstığımın arasına şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve karşısındaki yine aynı yere batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Ben iki trabzanın arasındaki, bakın, şu boşluğa batıyorum ve karşısındaki yine iki trabzanın arasındaki şu boşluğa, şuraya denk getiremedim. Tersime geldi. Evet, buraya batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzan boşluğuma geçiyorum ve karşısındaki, bakın, zincirli yere buraya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp yine bir sık iğne yapıyorum. Yani karşıda yapmış olduğum tüm işlemlerin aynısını bu köşemde de uygulayarak burada iki uç noktaya kadar ilerliyorum. Trabzan boşluklarıma ikişer tane, aradaki kesişim yerlerine birer tane sık iğne yaparak burada en üst boşluğuma kadar geliyorum. Evet, tüm etrafını bu şekilde sık iğnelerle birleştirerek köşemden itibaren diğer uca kadar gelmiş oldum. Diğer köşeme kadar geldim. Son trabzan boşluğuma da iki tane karşılıklı olarak sık iğnemi yaptıktan sonra, bakın, hemen tepe noktasındaki şurada bir sık iğnemin, trabzanımın tepesi var. Buraya batıyorum. Tek kanadını alıyorum. Bakın şurası kalıyor. Buraya batıyorum ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki fıstığımın tepesine geçiyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Aradaki zincir boşluğum var. Buraya batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Aradaki zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine bir sık iğne. Aradaki zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Fıstığımın tepesine bir sık iğne.
Aradaki bakın zincir boşluğum var. Şurada 3 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Dönmeye başlıyorum. Buradaki trabzan boşluğuma yine 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 trabzanın arasındaki bakın şu boşluğa, birleşim kesişim noktasına bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzan boşluğuma 1 ve 2 sık iğne yapıyorum. Ben yanındaki bakın kesişim boşluğuma geldim. Buraya da batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincir boşluğuma 1 ve 2 sık iğne. Kesişim noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ikişer tane boşluklarıma bir tane kesişim boşluğuma sık iğneler yaparak buradaki son sırama kadar ilerliyorum. Evet, ilk sıramın olduğu yere kadar sık iğnelerimi yaparak geldim. Burada bakın hemen son kesişim noktasına battıktan sonra buraya da 1 ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şuraya batmadan direkt buradan fıstığımın tepesine batıyorum ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Zincir boşluğuma bir sık iğne, fıstığımın tepesine bir sık iğne, zincir boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek köşeme geliyorum. Burada yine sık iğnemi yapıyorum ve hemen buraya batmadan soldaki trabzan boşluğumu atlayıp 2 sık iğne, kesişim noktasına 1, 2 sık iğne, kesişim noktasına 1 şeklinde ilerleyerek diğer köşeme kadar geliyorum. Burada yine aynı yapmış olduğum işlemi uygulayarak tepelerden sık iğnelerimi yapıyorum. Köşeme geliyorum. Yine buradan bu sık iğnemden hemen diğerini atlıyorum. Çok böyle sıkacak gibi olursa ortasına şuraya da batabilirsiniz. Ama benim için gayet şu şekilde atladığımda daha düzgün duracağını düşünüyorum. Şuradan şu kısma atlayarak sık iğnemi yapıyorum. Aradaki sık iğnelerimin hepsine, buradaki ilmeklerimin hepsine sık iğnelerimi yaparak yine dönüyorum. Bakın bunu 3 zincir olarak sayıyordum. Buraya, bu boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Yan kısmıma gelmiş oldum. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Burada da yine her bir trabzan boşluğuma ikişer tane, kesişim noktasına birer tane yaparak aşağıya kadar iniyorum. Burada yine bu kısmı batmıyorum. İşaretleyicimi çıkarayım. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen buradaki ilk sık iğneme batarak ilk fıstığımın tepesine batarak dönüyorum. Zincir boşluğuma fıstığıma, zincir boşluğuma fıstığıma şeklinde ilerleyerek köşedeki fıstığıma kadar geliyorum. Buraya yine batmıyorum. Hemen dönüp kenardaki trabzan boşluğuma 2, kesişim noktasına 1, zincir boşluğuna 2. Bu şekilde ilerleyerek yine köşeme kadar geliyorum. Son olarak buradaki bütün ilmeklerime de birer tane sık iğne yaparak burada hemen şuradaki döndüğüm noktaya bir kaydırma yaparak artık ipimi kesiyorum. Tüm etrafını sık iğnelerle çevrilemiş oldum. Sadece şu kısım kalmış oldu. İpimi kopardıktan sonra bakın diğer tarafın yan parçası, içte kalan parçası kalmış oldu. Buna da yine dıştan başlayarak, sağ tarafından başlayarak şuradan şu noktadan, bakın şu noktadan başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Yine dönüyorum. Diğer iç parçamda uyguladığım aynı işlemleri uygulayarak bunu da tüm etrafına sık iğnelerle gidiyorum. Köşeme kadar geliyorum. Burada da yine ilmeklerimin hepsine batarak sık iğnelerimi yapıyorum ve buradaki köşedeki noktama kaydırmayla bağlayıp ipimi kesiyorum. Artık çantam hazırlanmış oluyor. Son olarak askımı da takıyorum. Şu şekilde askı kullanacağımı söylemiştim. Askımı da takıyorum ve artık çantamı bitiriyorum. Çantamın birleştirmesini yaptım. Bu şekilde askılarımın diğer parçalarını diktim. Son parçasını da bu şekilde hep birlikte dikelim istedim. Bakın askım şu şekilde bir askı. 2 tane böyle kanatları var. Birini bu kanada, birini bu kanada dikiyorum. Aynı şekilde diğer taraflarımda da
Bu şekilde iki kanadım var. Bir parçası bu şekilde. Diğer tarafı da bakın şöyle kemerli şekilde. İçinde yine parçası var. Şu taraf çıkıyor. Çıkarıp göstereyim hemen. Şu şekilde birleştirerek iki tarafını diktikten sonra kemerinizin bu kemer kısmına askıyı hemen şöyle takıyoruz. Bir tarafını dediğim gibi ben diktim. Parçamı nasıl ayarlıyorum hemen göstereyim sizlere. Ben taktıktan sonra bakın bu ikisini de dikmiş olduğum kısmı. Bunu bakın askım şöyle. Çok sığmıyor ama askım şu şekilde. Bir askımı bir tanesini bu tarafa dikiyorum. Aynı şekilde düz olduğundan emin olarak diğer tarafını da bu kısma dikiyorum. İki parçam ayrı ayrı. Burada bir birleşim noktası var. Bu şekilde dikiyorum. Zaten ilk bölüm videomda da açıklama kısmına eklemiştim. Yine ekleyeceğim. Askımı Eva Çanta Aksesuar'dan özel olarak yaptırdım bu çanta için. Orijinaliyle birebir aynı değil ama gerçekten çok benzerini yaptı. Ellerine sağlık. Yine açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Oradan da linki tıklayarak ulaşıp iletişime geçip satın alabilirsiniz. Hemen bakın bu tarafımı diktim. Bunu da dikişini göstereceğim sizlere. Şöyle kemerimin ucunu çıkarayım. Kemer kısmından askımı hemen açıyorum. Bu aparata ne deniliyor bilmediğim için kemer ve kemere benziyor çünkü. Bakın bu arka kısmını diktim. Şöyle üst üste getiriyorum. Dikerken bakın bir parçasını şuradan dikiyorum. Şöyle. Bir parçasını da bu tarafa dikiyorum. Kesinlikle birbirine birleştirmiyorum. O önemli bir detay. Hemen bakın ön kısmını aldım. Şöyle kameramı yakınlaştırayım. İpimizi ve iğnemizi hazırlayıp hemen dikişimize geçelim. Dediğim gibi arkadaki parçayı zaten dikmiştim. Arka kısmına şu iç kısma denk gelen yere. Bunu da bu tarafa dikiş yapacağım. Hemen önüne ucuna bir düğüm attım şu şekilde. İç kısımda kaldığı için gözükmeyeceği için benim için çok önemli olmadı. Şunu şöyle geriye atayım. Dikişimde rahat ilerleyebilmek adına hemen bakın şuraya ayarlıyorum. Ortalayıp ikisini aynı uca denk getirmeye çalışarak şöyle şuradan şunun tepesinden batıyorum. Arkadaki sık iğnemin tepesinden ucundan batıyorum. Ve şuradaki ilk boşluğuma batıyorum. Sıkıladıktan hemen sonra burası biraz dikiş içte kaldığı için biraz zor oluyor. Hemen tersime geldiği için daha doğrusu hemen bakın çaprazına alttaki bakın yanındakinin altına batıyorum. Şurayı düzenledikten sonra yamuk dikmemeye özen gösterelim. Düzenledikten sonra ilk olarak ben normalde ön parçasını dikiyorum. Arkasını sonra dikiyorum. Aklınızda bulunsun. Daha kolay oluyor. Ama videoda daha kolay gözükeceği için bu şekilde ön parçasını size de göstermek için bu şekilde yaptım. Evet bakın önden arkaya doğru battım çapraz olarak. Hemen yanındaki bakın şu arkadan batıyorum. Şöyle bir düzelteyim. Hemen arkadan batarak boşluğuma denk getiriyorum. Şöyle. İpimi çekiyorum ve şöyle düzeltmem gerekecek. Evet. Buradan şu yukarıdaki boş bıraktığım yere batıyorum ve arkaya şöyle batıyorum. Doğru yere battım mı? Batmamışım. Hemen şöyle biraz genişletip arkadaki sık iğnemin tepesine şuradan alacağım artık. Daha kolay olacak. Batıyorum. Ve sıkılıyorum. Şunu hemen aradan bakın aradaki boşluktan geçiriyorum. Kesinlikle birbirine birleştirmiyoruz demiştim. Evet. Şöyle bakın. Arkada boşlukta kalmış oldu. Şöyle. Hemen buradan sonra şuraya battıktan sonra şuradan alttakine geçiyorum. Düzelttikten sonra alttaki boşluğuma şöyle geliyorum. Pardon, şuraya. Daha önce battığım yere geliyorum. İpimi buradan çıkarıyorum. Ve hemen buradan bakın çapraz olarak şu kısma batıyorum. Ve şöyle geriye batıyorum.
Şuradaki boşluğuma yine daha önce battığım yere batıyorum. Gözüküyor mu? Evet. Batıyorum. Çekiyorum ve bakın yine önden çapraz. Batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradan hemen alttakine geçiyorum. Boşluğuma denk getirecek şekilde bakın. Şurayı da düzeltmeyi ihmal etmeyelim. Evet ve bakın buraya battıktan sonra karşı çaprazına geçiyorum. Yukarıdakine. Daha sonra yandaki boşluğuma tekrar battığım yere tekrar batıyorum. Ve şöyle çaprazına batıyorum önden arkaya doğru. Ben bu noktada hemen alttakine geçiyorum. Ve şöyle karşı çaprazına batıyorum. Hemen yanındaki daha önceden battığım boşluğa geçiyorum. Ve çaprazına batıyorum. Şöyle bir düzelteyim. Dönmeye başladı çünkü. Evet. Bu şekilde çapraz olarak tekrar bakın buradan hemen en son battığım yerden şöyle altına batarak alta iniyorum. Bunu düzeltmeyi unutmuyoruz. Şöyle hemen çaprazına batıyorum. Tekrar buradan yanındakine arkadan geçiyorum ve karşısındakine geçiyorum. Buradan yine hemen şuraya batıyorum. Arkadan öne doğru ve çapraza batıyorum. Çapraz gayet hoş durdu bence. Siz düz de yapmak isterseniz yine yapabilirsiniz ama bence böyle daha hoş bir görüntü oldu. Ve evet, arkadan geri buraya batıyorum ve tekrar son kalan boşluğuma da batıyorum. Arkadan düğümümü de yapıp ipimi arada gizleyip artık kesiyorum. Dediğim gibi burayı birleştirdikten hemen sonra arka parçasına geçiyorum. Burayı da birleştiriyorum. Aynı işlemleri diğerlerinde de uyguluyorum. Bakın bunun ucu, buradaki ucu yani yan yana şöyle gelen kısmı şurası. Bu buraya bağlanıyor. Bu şekilde dikişimi de gerçekleştiriyorum. Ve artık şöyle taktıktan sonra da artık çantam hazırlanmış oluyor. Toplamda kaç adet ip kullandığımı söylememiştim video başında. Videonun sonunda söyleyeceğim demiştim. Ben Milano Raffia'nın yine açıklama kısmına yine linkini ekleyeceğim onun da. 350-400 gram arası ip kullandım. Belki daha az gitmiş olabilir ama tahtaları böyle içine koydukları şeyler biraz şöyle göstereyim. Ağır olduğu için tartıda ölçtüğümde ayarını ayarlayamadım. Şöyle 210 gramlık ipimden bu kadar kaldı. Bir tane de 100 gramlık kullanmış oldum. Yani ortalama 300 gram 350 gram kadar kullanmış oldum. İpim de bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.